Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok kolay bir süeter modelinin anlatımını yapacağım. Daha önce aynı kalıpla birlikte baykuşlu bir süeter çalışması yapmıştık. Daha da kolay model isteyen arkadaşlar için aynı kalıpta fakat daha büyük. Daha büyük olmasının da tek sebebi arkadaşlar, kullanmış olduğum ip yünlü ve kalın bir ip. İlmek sayımız, öyle hatırlıyorum ki, baykuşlu modelden 2 ilmek fazla. Ama buna rağmen kocaman bir çalışma oldu. Ölçülerimi hemen vereyim. 34,5 hatta 35 santim uzunluğunda, kol altından kol altına da 28 santim genişliğinde bir çalışma oldu arkadaşlar. Rahat 1, 2 belki 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Hemen şimdi süeterimi göstereceğim. Bakın ikisi arasındaki büyüklük farkını arkadaşlar. Sadece ipimizin kalınlığı ile alakalı bakın örgüler nasıl büyük ya da küçük olabiliyor. Öyle hatırlıyorum ki 52 ilmekle bunu başlamıştım. 2 ilmek fazlayla da bunu başladım. Dolayısıyla ipin kalınlığı bakın örgümüzü nasıl etkiliyor. Bazen arkadaşlar sizin sayılarınızla ördüm fakat benim örgüm küçük oldu diyorlar. İşte en büyük etken arkadaşlar, bir kullandığımız ip. 2 kullandığımız şiş numarası ve hepsinden önemlisi elimizin sıklığı ve bolluğu. Bu da bize bir örnek olmuş oldu. Evet, baykuş modelinde şuraya bir baykuş çalışması yapmıştım. Daha da kolay modeller isteyen, dümdüz bir çalışma isteyen arkadaşlar oldu. Onlar için de bu anlatımı yaptım. Aynı kalıp, düz ve lastik örgü, bir de haroşa örgü var. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile çok rahat örebileceği bir model. Böyle önünü bir figürle beraber çalışmak isteyen arkadaşlar olabilir diye şöyle basit bir tırtıl modeli yaptım ama sade hali de çok güzel. Bunu sadece örnek olsun diye yaptım arkadaşlar. Bir sürü figür çalışması anlattım size. İşte bulut olsun, ay çiçeği, Noel Baba, meyveler, ayıcık vesaire birçok figür çalışmasını, anlatımını yapmış olduğum çalışmayı İsterseniz süveterinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz hiçbir figür çalışması yapmadan sade haliyle de kullanabilirsiniz. İsterseniz işlemede yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce bir işleme çalışması göstermiştim. Özellikle hırkam vardı. Çok meşhur ekose hırka diye geçiyordu. Onun yandan düğmeli modelinde de işlemiştim. Eğer fırsat bulursam şunları çıkartıp bir de süeter üzerinde nasıl işleyebileceğimizi sizlere gösterebilirim. Aklımda. Ölçülerimi verdim. Bir yumak ip kullandık arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Kullanmış olduğum bir yumak ipimden artan ipim bu. Yani yine bir yumakla beraber bir süeter çalışması yapmış olduk. Evet, şayet bu modelimi de beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı, güzel yorumlarınızı yapmayı ve henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa, abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Tıpkı Facebook'ta arkadaş eklemek ya da Instagram'da takibe almak gibi, YouTube'da da abone ol butonuna tıklayarak beni takibe almış oluyorsunuz. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açtığınız takdirde de benim yayınlamış olduğum her bir videom anında size bildirim olarak gelecektir. Dolayısıyla bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan benimle birlikte örebileceksiniz. Evet, şimdi hazırsak modeli çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar, bu kez süeter çalışmamı Alize'nin Lana Gold Klasik serisiyle çalışacağım. %49 yün, %51 akrilit içeren bir örgü ipi. Çok güzel bir örgü ipi. Bebe ipi değil ama yünlü olmasından kaynaklı, dokusundan kaynaklı çok güzel bir ip.
100 gram ve 240 metre uzunluğunda, yani Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi. Fakat ip biraz tok arkadaşlar. Yani ip biraz tok olunca örgü biraz daha kalın ve biraz daha büyük oluyor. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü ipin tokluğu bizim örgümüzü hem kalınlaştırır hem de büyütür. Şimdi ben bu iple beraber tam 56 ilmek şişime attım ve çiftli lastik örgüyle süeterimin lastik kısmını örmeye başladım. Kullanmış olduğum şiş numaram, ben bu tarz iplerde, yani Nako Elite Baby'de de Alize Baby Best'te de 3.75 örgü şişi kullanıyorum. Siz eliniz çok bol değilse arkadaşlar 4 numara, ama elim benim çok bol diyorsanız 3,5 numara örgü şişi kullanabilirsiniz. 3.75 şişleri arkadaşlarım birçoğu temin etti. Eğer elinizde 3.75 şiş varsa benimle aynı şişle de örebilirsiniz. Yani 3.75 şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi ne dedik? 56 ilmek şişimi attım ve örgüme şöyle başladım. İlk 3 ilmeğim düz örgü, çünkü şu birinci ilmekle sonuncu ilmeğim dikişe girecek. Biz çiftli lastik çalışması yapacağız. Birinci ilmeğimiz dikişe girdiğinde bizim 2 tane düzgün lastik çalışmamız kalabilsin diye bu şekilde çalışıyorum. Yani şişe 56 ilmek attıktan sonra ilk 3 ilmeği düz, ardından 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz çiftli lastik örgümü örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalıyor. Son 2 ilmek tersten sonra 3 ilmeğim kalıyor. Bu 3 ilmeği de düz örgü olarak ördüm. Arka sırada düz ördüğüm ilmekler ters, ters ördüğüm ilmekler düz oluyor. Yani ne oluyor? İlk 3 ilmeğim ters, ardından 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 tersle ilerliyorum. Son 3 ilmeğim yine ters örgü oluyor. Bu şekilde tam 10 sıra lastik çalışacağız. Ben şimdiye kadar 2, 4, 6, 8 sıra çalıştım. Şimdi siz de benimle birlikte başlayın. Sizin ilk 2 sıranız benim son 2 sıram olacak. Toplamda 10 sıra örmüş olacağız. İlk ilmekleri de örerek örgüye başlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. İlk 3 ilmeğim düz örgü. Ardından 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. 56 ilmeğimi son 3 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örüyorum. Evet, 2 düz 2 ters örgülerle sıra sonuna yaklaştım. 2 düz 2 ters ördüm. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Geriye dönüyorum. Arka sırada da ilk 3 ilmeğim ters örgü oluyor. Yine ilk ilmeği örerek başlıyorum. 1 2 3 tersten sonra 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters. Evet, son 3 ilmeğim kalana kadar 2 düz 2 ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Evet, 2 düz 2 ters örgülerle ilerledim. Son 2 düzden sonra sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 2 sıranın anlatımını yaptım size. Aynı şekilde toplamda 10 sıra olacak şekilde lastiğimizi örüyoruz. Bakın benimki 10 sıra oldu. 2, 4, 6, 8, 10. Siz 8 sıra daha aynı şekilde örün. Ondan sonra arkadaşlar
direkt düz örgüye geçiyoruz. Yine ilk ilmeklerimizi örüyoruz. Örerek başlıyoruz. Var olan 56 ilmeğimin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Burası örgümün ön tarafı arkadaşlar. Düz tarafı. Düz örgülerle var olan ilmeklerimin tamamını örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, düz örgülerle ilmeklerimi ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafında da var olan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimizi her zaman öreceğiz arkadaşlar. Dikişe gireceği için bu ilk ilmekleri hep örüyoruz. Evet, önlerde düz, arkalarda ters olarak örgümüzü kol altımıza kadar öreceğiz arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok güzel bir kalıptan oluşan güzel bir süveter çalışması yapacağız. İpimizin rengi de çok güzel. Sıramı tamamladıktan sonra renk kodunu söylemeyi unuttum. Eğer aynı iple örmek isteyen, aynı renkle örmek isteyen arkadaşlar olursa renk kodunu da sizlerle paylaşayım. Evet, 56 ilmeğimi önlerde düz ördüm. Şimdi örgümün arka tarafında ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Lastikten sonra 2 sıra örgü örmüş olduk. Benden çok kolay süveter modeli istediniz. Bundan daha kolayı yok ama çok da güzel olacak arkadaşlar. Kalıbına da bayılacaksınız. Rengimiz de çok güzel. Hemen renk numarasını da söyleyeyim. Onu söylemeyi unuttum. Evet, renk numaram 56 arkadaşlar. Alize Lana Gold klasik serisinin 56, öyle görünüyor. 56 renk numaralı ipi. Evet, şimdi bu şekilde örmeye devam edelim ta ki kol altımıza kadar. Kol altımızda da çok kolay çalışmalarla beraber harika kalıbı olan bir süveter çalışacağız. Şimdi bir miktar örelim, kol altı çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar, lastik çalışmamızdan sonra önler düz, arkalar ters olacak şekilde örgümü ördüm. Şimdi kaç santim ördüm onu da söyleyeyim. Lastik de dahil 20 santim uzunluğunda, lastik hariç sadece düz örgülerle 16 santim uzunluğunda örgümü ördüm. Şöyle arkadan saydığımızda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, tam 44 sıra boyunca örgümü ördüm. Örgüye başlarken ne dedik? İpimiz yünlü bir ip, 240 metre, 100 gram ağırlığında ama tok bir ip, yünlü olduğu için dedik. Şimdi bir önceki süveter çalışmamda arkadaşlar bakın 54 ilmekle başladığım örgüydü bu. Alttaki de 56 ilmek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Büyüklük nasıl fark ediyor? Hatta şöyle kenardan tuttuğumda bakın. Bu kadar fark etti arkadaşlar. Kaç santim hemen söyleyeyim. Bir 3 santim rahat var. Evet. Hatta 4 santim gibi. Yani bazen diyorsunuz ya yorumlarda. İşte ben ördüm küçük oldu. Sizinki 1 yaş, 1,5 yaş ama benimki işte 0,6 ay kadar filan oldu. Arkadaşlar, kullandığımız ip çok önemli. Kullandığımız şiş çok önemli ve el örgümüz çok önemli. Şimdi benim kullanmış olduğum şiş el örgüm sabit. Fakat sadece kullanmış olduğum ip ki 100 gram 240 metre uzunluğunda. Bu da 100 gram 250 metre uzunluğunda bir ipti. Bakın nasıl fark ediyor. İpin cinsi bile
örgümüzü fark ettiriyor. Şimdi bu bizim için yeterli bir yükseklik oldu. Artık kol evi çalışmalarına başlayacağız. Var olan 56 ilmeğimle beraber ilk 7 ve son 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Eğer örgünüzün haroşasını düz örgülerle örüyorsanız bu sırayı komple düz örebilirsiniz. Eğer ters örgüyle örüyorsanız ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Şimdi ben düz örgülerle ördüğüm için sırayı düz olarak örüp tamamlıyorum. Yani 45. sıram lastikten sonra arkadaşlar. Evet, sıramı tamamlayayım. Evet, düz örgülerle 56 ilmeğimi örgümün ön tarafında ördüm ve tamamladım. Şimdi arka tarafta, yani ters tarafımızda haroşa örgü olarak yine kol kenarlarımızı örüyoruz. Düz örgü ördüğüm için haroşayı düz olarak başlıyorum. Bir de arkadaşlar haroşa örgüye başladık, artık ilk ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım, ardından haroşa örgü örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa ördüm. İpi kendime aldım. Son 7 ilmek kalana kadar var olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, 7 ilmek kalana kadar öreyim. Evet, ters örgülerle son 7 ilmeğim kalana kadar örgümü ördüm. Şimdi 7 ilmeğimi haroşa örgü örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın ön tarafta ilk diş haroşa örgümüz oldu. Bunlar kol kenarlarımız arkadaşlar. Kol altı patlarımız. Aynı şekilde ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa, aralar düz olacak şekilde önleri, aralar ters olacak şekilde arkaları öreceğiz. 2 diş haroşayı tamamlayalım. 3. diş haroşa çalışmasında kesim yapacağız. Şimdi bu ikinci diş için ön sıram. Bu sırayı öreceğim. Arka sırayı öreceğim. Tekrar ön sırayı öreceğim. Yani 3 sıra öreceğim. 4. sırayı örerken kol altı kesimine başlayacağız. Şimdi bu şekilde örelim. 2 dişe tamamlayalım. Ön sıradan düz ilmeklerimizi örelim. Arkada 3. dişi örerken kesime başlayalım. Evet, 2 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi örgümün ön sırasında düz örgülerle örgümü örüyorum. Bakın 1-2 diş burada, 1-2 diş burada. Şimdi sıramı düz örgülerle tamamladım. Ve kol altında kesim yapacağız. Şimdi örgümüzün arka tarafında kesim yapacağız. Örerek kesme tekniğiyle hem 3. diş haroşamızı oluşturacağız hem de kesim yapacağız. İlk ilmeğimi boş aldım. 2. ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 3. Tam 3 ilmek kestim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 ilmek daha haroşa örüyorum. Yani yine toplamda 7 ilmek. 3'ünü kestik. 4 ilmeğimiz kaldı. Artık burası hep 4 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ardından aradaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Son 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Sıramı tamamlayacağım. Örgümün düz tarafında diğer tarafın kesimini yapacağım. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Şimdi bu 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum.
ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu tarafın kesimini örgümüzün ön tarafından yapacağız. Bakın 3 diş haroşa ve 3 diş haroşa. Aynı şeyi burada yapacağız. Düz tarafta yine 3 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 3. 1, 2, 3, 4 ilmeğim kalmış oldu. Bu 4 ilmeğim haroşa. Evet, 3 ilmeğimi ördüm. Ve şimdi arkadaşlar kol altı kesimlerine başlıyoruz. Artık kol altımızı da keseceğiz. 3 ilmek kestik. 4 ilmek haroşa ilmeğimizi ördük. Düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. Şimdi burada şu 2 ilmeği, sıradaki ilk 2 düz ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir kesme yaptım. Geliyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Son 2 düz ilmeğim kalınca bir kesim de oradan yapacağım. Kol evimizi oymuş oluyoruz arkadaşlar. Kol altındaki o oyuntu çalışmasını yapmış oluyoruz. Son 2 ilmek düzüm kalana kadar ilmeklerimi düz örgülerle örüyorum. Bakın son 2 düz ilmeğim kaldı. Ondan sonra zaten 4 haroşa ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Eğer benim gibi yönünüz tersse sonra sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz. Bir ilmek de burada eksilttik. Sonra 4 ilmek haroşayla sıramızı tamamlıyoruz. Bu 4 ilmek haroşa hep kalacak ve kol altı kesimlerimizi hep düz sırada yapacağız. Şimdi arka sırada var olan ilmeklerimin ilk 4 ve son 4 ilmeği haroşa, aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. 4 haroşa ve ters örgüye başladım son 4 ilmeğe kadar. Evet, ters örgülerle son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Arkadaşlar 56 ilmeğimiz vardı. 3 buradan kestik 53. 3 buradan kestik 50. Birer tane de sağ ve soldan kestik. Şu anda şişimizde 48 ilmeğimiz kaldı. Yani toplamda 8 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi ikinci kez kol altı kesimi yapacağız. Hep aynı şekilde devam edecek. 1 2 3 4 ilmek haroşa örgümü ördüm. Ardından düz ilmeklerim var. 5. ve 6. ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek ikinci kesimimi yaptım. Düz örgülerle ilerliyorum. Son 6 ilmeğim kalınca 2 düz ilmeğimi yine birlikte keseceğim. Şimdi son 6 ilmeğe kadar öreyim. Evet, düz örgülerle son 6 ilmeğim kalana kadar örgümü ördüm. Şimdi ilmeklerimin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme daha burada yaptım. 48 ilmeğimiz vardı. Sağda ve solda birer ilmek eksilttik ve 46 ilmeğimiz kalmış oldu. Yine son 4 ilmeğim haroşa örgü. Şimdi 46 ilmeğimin ilk 4 ve son 4 ilmeği haroşa, aradaki ilmekler ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. İkinci kez kesim çalışması yaptık. Toplamda 5 kez aynı şekilde keseceğiz arkadaşlar.
Evet, 4 haroşadan sonra ters örgülere başladım. Son 4 ilmeğim yine haroşa örgü. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, son 4 ilmeğe kadar ters örgü ördüm. Şimdi 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar ne kadar belirgin ve ne kadar düzgün. Şimdi 3. kez aynı çalışmayı yapacağız. Toplamda 5 kez yapacağız. 3'ü göstereyim, sonra 4'ü 5'i yapıp geleceğim. Yine ilk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Sonra 5. ve 6. ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Düz örgülerle devam ediyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar. Son 6 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örerek 3. kez kesim yapıyorum. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Evet arkadaşlar, 3 kez kesmiş olduk. Bu kesimimizle beraber ilmek sayımız 46 44'e düştü. 2 kez daha keselim. Yani 5 kez kesmiş olalım ve ilmek sayımız 40 olacak arkadaşlar. Ondan sonra da yaka çalışmasına başlayacağız. Evet arkadaşlar, 5. kez kesimimi yaptım. 40 ilmeğim kaldı. Arka sırada 4 haroşa, aradaki ilmekler ters ve 4 haroşa olarak örgümü ördüm. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Artık yaka çalışmamıza da başlayacağız. Önce bu sırayı 40 ilmeğimizi 4 haroşa, aradaki ilmekler düz ve 4 haroşa olarak örüp tamamlayalım. Yine haroşayı tersten ören arkadaşlar şöyle yapacaklar. 4 haroşa, 4 düz, ondan sonra 8 ilmek kalana kadar haroşa örecekler arkadaşlar. Sonra 4 düz, 4 haroşa. Keşke herkes düzden haroşayı örse. Ben de böyle anlatmak zorunda kalmasam. Düz örenler bu sefer karıştırıyor. Ters örenler zaten karıştırıyor düzlerle haroşaları. Elimden geldiği kadar onlar için de, tersten örenler için de açıklama yapmaya çalışıyorum. Evet, geldim. Var olan 40 ilmeğimi ördüm ve bitirdim. Şimdi arka bedenden yaka çalışmasına başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 ilmeğimiz haroşa. 1, 2, 3, 4. İpi kendime alıyorum. 4 ilmeğimiz ters. 1, 2, 3, 4. Ve ardından var olan ilmeklerimiz son 8 ilmek kalana kadar haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmek haroşa örgü ördüm. İpi kendime aldım. 8 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Yaka çalışmamızı, kurulumunu yaptık. Bakın. Ön tarafta daha da belli olacak. 4 haroşa, 4 düz, aradaki ilmekler haroşa, 4 düz ve 4 haroşa. Şimdi bu şekilde 2 diş haroşa boyunca öreceğiz. 3. dişi örerken kesim çalışması yapacağız.
4 haroşa, 4 düz, ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ilmek haroşa. Sonra 4 düz, 1 2 3 4 düz, 1 2 3 4 ilmek haroşa. Şimdi arka sırayı ördüğümüzde ikinci diş haroşa örgümüz olacak. Sonra tekrar ön sırayı öreceğiz arkadaşlar. 2 diş haroşaya tamamlamış olacağız. Arka sırada tıpkı şu kol altında yaptığımız gibi hem 3. diş haroşa örgümüzü öreceğiz hem yaka kesimimizi yapacağız. Yani şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Bir arka sırada, bir ön sırada. Örüp tamamlayalım, yakamızı keselim. Evet, ikinci diş haroşamı tamamladım. Şimdi örgümün ön sırasından ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Bakın 2 diş haroşa örgümü ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafında yaka kesimi yapacağız. İlk 4 ilmeğim haroşa örgü. 1 2 3 4. Sonra 4 ilmek tersim var. 1 2 3 4. Tekrar 4 ilmek haroşam var. Bunlar benim omuz ilmeklerim arkadaşlar. 1 2 3 4. Yaka kesiminden sonra omuza kadar gidecek olan ilmeklerim. 2 4 6 8 10 12 ilmek. 2 4 6 8 10 12 ilmek. Şimdi 12 ilmek yakada kalacak, omuzda kalacak. Bu arada var olan ilmekleri keseceğiz. 12 de buradan ayıracağız diğer taraf için. 2 4 6 8 10 12. Arada kalan yaka kesimi şu an yapacak olduğum ilmeklerimde 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek eksilteceğiz. Ne yapıyorum? Geliyorum, sıradaki ilmeği örüyorum. 12 ilmekten sonra bir tane daha örüyorum, 13. Sonra bir tane daha örüyorum, 14. 13. ilmeğimi 14. ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Burada 12 ilmek kaldı. 2 4 6 8 10 12. Ve ilk kesimi yaptık. Devam ediyoruz. Haroşa örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum, kesiyorum. Örüyorum, kesiyorum. Tam 16 ilmeği bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Kesim yaparken bol bir kesim yapmaya dikkat edin. Sıkı kesim yaparsanız dar bir yaka olur. Çocuğun başından rahat geçmez. O yüzden esnek, bu örgünüzü ördüğünüz bollukta örüp öyle kesin. Evet, ilmek sayım az nasıl olsa, o yüzden ben durdurup başlatmayacağım. Keserek devam edeceğim. Daha var. Birkaç tane daha kesmem lazım. Şimdi zaten sağ şişimde bir ilmeğim var. Sol şişimde 11 ilmek kalana kadar 2 4 6 8 10 bir tane daha keseceğim, 11. Sağ şişimdeki ilmeğimle 12 ilmek. Bakın 2 4 6 8 10 11, buradakiyle 12 ilmek. Yaka kesimim bitti. 16 ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi geliyorum. İlk ilmeğim şu, kesim yapmış olduğum son ilmeğim, birinci haroşa kabul ediyorum. Ardından 2 3 4 ilmek haroşa, ipi kendime alıyorum. 4 ilmek ters, 1 2 3 4 ve 4 ilmek haroşa ile beraber sıramı tamamlıyorum. Yaka kesimini de yaptık. Çok kolay bir süveter istediniz. Bundan kolay süveter yok arkadaşlar. Evet. Yaka kesimimizi de yaptık. Şimdi önce bir tarafı öreceğiz. Sonra diğer tarafı öreceğiz arkadaşlar. Hatta
Şişimi boşa alabilirim ama hiç gerek yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. 4 ilmek haroşa, 4 ilmek düz, 4 ilmek haroşa, 12 ilmeğimiz var. Arka tarafta da 4 haroşa, 4 ters, 4 haroşa olarak öreceğiz. Sadece burası bizim sol omuzumuza denk geliyor. Şöyle çevirdiğimizde sol oluyor. Önce sol omuzu öreceğiz, bitireceğiz. Sonra ipimizi bağlayacağız, sağ omuzumuzu öreceğiz. Geliyorum. Arka sırada 4 ilmek haroşa, 4 ilmek ters ve 4 ilmek haroşa. Bu şekilde istediğim yüksekliğe ulaşana kadar arkadaşlar, hem yaka oyuntumun hem şu kol kesimimin istediğim uzunluğa, yüksekliğe ulaşana kadar bu 12 ilmeği böyle örmeye devam edeceğim. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağım. Şimdi yaka kesiminden sonra bakın, bir diş haroşa boyunca ördük. Ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Toplamda kaç diş haroşa ördüğümü sizinle paylaşacağım. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, 11 diş haroşa örgü olana kadar örüyorum. Şöyle saydığımda 2, 4, 6, 8, 10 diş. Arka sırayı da ördüğümde 11 diş haroşa boyunca örmüş oluyorum. Hem uygun bir yaka genişliği, büyüklüğü hem de uygun bir kol evi genişliği olmuş oldu. 4 haroşa, 4 ters, 4 haroşa ile birlikte sıramı tamamladım. Şimdi ipimi biraz uzunca keseceğim. Evet, burayla olan işim bitti. Şimdi bunu şöyle yedek bir yardımcı şişe alacağım. 12 ilmeğim var. Evet. Bakın arkadaşlar, tekrar sayalım. Şuradan yukarı yaka kesiminden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şu ilk 3 dişi de sayarsak 14 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk. Şimdi bu taraf bitti. Geliyoruz, diğer omuzu öreceğiz. Aynı şeyi yapacağız. Hiç değişen bir şey olmayacak. Buradan ipimizi bağlayacağız. Şu yakanın iç kısmından böyle örerek gitmiştik. Dolayısıyla sıramız burası. Şimdi burada örgüye başlarken şuranın şöyle ayrık olmasını istemiyorum. O yüzden geliyorum. Şu arkadaki ilk ilmeği şöyle şişime alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu iki ilmeği birlikte örerek başlayacağım ki burası ayrık kalmasın. Bu basit bir örgü tekniğidir. Benzeri örgülerin tamamında bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ikisini birlikte örerek örgüme başlıyorum. 1, 2, şu ipimi de yürütüp sonra düğümleyeceğim. 3, 4 ilmek haroşa örgümü örüyorum. İpimi de yürüttüm. Şurada bir de düğümlersem sonrasında tığımın yardımıyla örgümün içerisinden gizleyeceğim ve temizleyeceğim. 4 ilmek haroşa, 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve 4 ilmek haroşa. Aynı şey. Geriye dönelim. Arka sırayı da birlikte örelim. Arka sırada da 4 haroşa, 4 ters, 4 haroşa öreceğiz. 1, 2, 3, 4 haroşa. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4 ters. Tekrar 4 haroşa ile birlikte sıramı tamamlıyorum. İlk diş haroşa örgümüz olmuş oldu. Bakın arkadaşlar.
İlk dişi ördük. Şimdi buna 10 diş daha örelim. Toplamda 11 dişe tamamlayalım. İpimizi yine biraz uzunca bırakıp aynı bu yardımcı şişe ya da ilmek tutucuya alabilirsiniz. Kesim yapmayacağız. Örerek birleştirme tekniğiyle birleştireceğiz ve çok düzgün bir çalışma yapmış olacağız arkadaşlar. Son ölçümü de vereyim. Sonra arka bedeni öreceğiz. Evet. Şimdi omuzdan aşağıya kadar olan uzunluğum 35-36 santim arkadaşlar. Dikilince tabi daha net belli olacak. Bayağı büyük bir çalışma. Yani rahat 35 santim uzunluğunda olacak. Enimin genişliğini söylemiş miydim hatırlamıyorum. Onu da söyleyeyim. Dikildikten sonra daha netleşecek ama ben şimdi yuvarlak olarak söylüyorum. Bu da 30 santim arkadaşlar. Boy 35, en 30 santim gibi şimdilik. Evet, şimdi 11 diş haroşa boyunca bu 12 ilmeğimizi tıpkı sol taraftaki gibi çalışalım, bitirelim. Sonra arka bedenle örgümüze devam edelim. Arkadaşlar sağ omuz tarafımı da aynı şekilde tam 2, 4, 6, 8, 11 diş haroşa boyunca ördüm. Ve ipini onun da biraz uzun bırakarak kestim. Ön bedenimiz bitti. Şimdi arka bedene başladım. Arka bedende de yine 56 ilmekle birlikte tıpkı ön bedendeki sayılarımızın aynısıyla başladım. Fakat ön bedende 3 düz ilmek sonra 2 ters 2 düz olarak örmüş olduğum çiftli lastiği arka bedende 2 düz 2 ters devam edebilmesi için 3 tersle başladım. Yani ön bedende şöyle gösterirsem daha iyi anlarsınız. Ön bedende 3 düzle başlamıştık. Arka bedende de 3 tersle başladık. Bu ikisi dikildiği zaman arkadaşlar 2 düz 2 ters lastik örgümüz devam etsin diye bu şekilde başladım. 3 tersten sonra 2 düz 2 ters geldim. Yine sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de ters ördüm. Yani ilk 3 ve son 3 ilmeğim ters örgü. Bu şekilde ilk ilmeklerim de dahil olmak üzere ilmeklerimi örerek tam 10 sıra lastik örgümü ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Ardından önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde 44 sıra boyunca şöyle arkadan saydığımızda örgümü ördüm. 44 sıradan sonra ilk 7 ve son 7 ilmeği haroşa örgüye çevirdim. Tıpkı ön bedende olduğu gibi kol altı çalışmasına başladım. 2 diş haroşa boyunca bu şekilde ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine kol altı kesimi yapacağız. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Yani önde yapmış olduğum kesmenin birebir aynısını yapacağım. Ama beraber yapalım. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 3 ilmek eksiltmiş oldum. Şişimdeki ilmekle beraber 4 ilmeğim kaldı haroşa örgüde. 2, 3, 4. Bir taraftan kesim yaptım. Şimdi devam ediyorum. Önce haroşa örgüme kadar olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, ters ilmeklerimi ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön sırada bu tarafında kesme çalışmasını yapacağım. 3 ilmek de buradan keseceğiz. Evet, döndüm. Bakın 1 2 3 diş haroşa örgümüz oldu. Şimdi buradan da 3 ilmek eksilteceğiz. Yine aynı şeyi yapıyorum. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2.
Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 3 ilmek kestim. 4 ilmek haroşam kaldı. Bu 1, 2, 3 ve 4. Kol altının haroşa kısmından olan kesimini bitirdik. Tıpkı ön bedende yaptığımız gibi arkadaşlar, şimdi düz ilmeklerin olduğu yerden de kesimlerimizi yapacağız. İlk kesimimizi yapalım. Sıradaki ilk 2 düz ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Şimdi sıra sonunda 2 düz ilmeğim kalana kadar arada kalan ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Ön bedenin birebir aynısını arka bedende uyguluyoruz. Bir kez göstereceğim zaten. Toplamda bu işlemi 5 kez yapacağız. Biz ilk kesmemizi yapıyoruz. Evet, düz örgülerle son 2 düz ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet. 4 ilmek haroşa, 2 ilmek düzüm kaldı. Şimdi bu 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte sağdan sola doğru kesiyorum. Hem sağda hem solda birer kez kesim yaptım. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Örgümüzün arka tarafındayız. İlk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa. Aradaki ilmeklerimizi ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Önlerde kesime devam edeceğiz. Toplamda 5 kez kesim yapacağız arkadaşlar ve bizim 40 ilmeğimiz kalacak. 40 ilmeğimizle birlikte örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Ta ki ense kısmımıza kadar. Ense kısmımızda küçük bir ense oyuntusu yapacağız ki çocuğumuzun ensesine gelip bu arka kısımdaki örgü dayanmasın. Çocuğu rahatsız etmesin. Küçücük bir çalışma olacak. Daha önceki baykuşlu süeter modelimde uygulamış olduğum hem kalıbı uyguladım hem de arka ense çalışmasını birebir uyguluyorum. Eğer baykuş modelimi ördüyseniz zaten bunu örmekte hiç zorlanmayacaksınız. Birebir aynısı. Sadece bunda düz çalıştık. Önüne farklı çalışmalar yapabilmek için özellikle düz çalıştım. Daha kolay bir çalışma olabilmesi için. Bir de ipimiz kalın olduğu için arkadaşlar daha büyük bir çalışma olacak. Bitince göstereceğim. Aslında ikisi de aynı uzunlukta ve aynı gramda olmasına rağmen yünlü ip daha tok olduğu için örgümüz ne kadar daha büyük oldu göreceksiniz. Evet, ters örgülerle son 4 ilmeğe kadar geldim ve son 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Aynı ön bedendeki gibi devam edeceğiz. 4 kez daha keseceğiz. Toplamda 40 ilmeğimiz kalana kadar. Hatta şöyle ön bedende göstereyim. Toplamda 5 kez kestik ve 40 ilmeğimiz kalınca ilk 4 ve son 4 ilmeğim haroşa, aradaki ilmeklerim önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde enseye kadar öreceğiz arkadaşlar. Ön bedende yaka kesimimiz vardı, arkada yaka kesimi yok. Direkt enseye kadar öreceğiz. Evet, kesimleri bitirelim. Sonra bir miktar 40 ilmeğimizle örgümüzü örmeye devam edelim. Kaç sıra olduğumuzu söyleyeceğim. Sonra ense çalışmasını yine birlikte yapacağız. Arkadaşlar, arka bedendeki kesimlerimi de tamamladım. Şöyle en alttaki haroşadan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tam 17 diş haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Kesimlerim bitti. Ve şimdi yaka için haroşa örgü öreceğiz. Önce örgümüzün düz tarafında
İlk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimiz düz örgü olacak şekilde sıramızı bir tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafında omuzları ve yakayı belirleyeceğiz haroşa örgülerle. Önce ilk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 haroşadan sonra ipi kendime aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Sonra ipi arkaya aldım ve sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar haroşa örgü olarak ilmeklerimi örüyorum. Bu haroşa örgümüz bizim ense oyuntumuzun olduğu yaka pat kısmımız arkadaşlar. Haroşa örgülerle son 8 ilmek kalana kadar 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. İpimi kendime aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıra sonunda 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın, örgümüzün düz tarafında haroşa örgülerimiz belli oldu. Ne yaptık biliyor musunuz? Omuzumuzu ayırdık. 4 haroşa, 4 düz, 4 haroşa. Tıpkı ön bedendeki gibi. Şunlar aslında bizim omuz ilmeklerimiz. Aynen bu tarafta öyle. 4 haroşa, 4 düz, 4 haroşa. Diğer omuz ilmeğimiz ve arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmekte ense oyuntu ilmeklerimiz. Şimdi bunu bu şekilde tam 3 diş haroşa boyunca öreceğiz. Bir dişimizi ördük. 3 dişe tamamlayacağız ve ondan sonra ense kısmımızı keseceğiz. Omuzlarımızı örerek ön bedenlerle birleştireceğiz. Şimdi 3 dişe tamamlayalım aynı şekilde. Evet, tam 3 diş haroşa boyunca haroşalı kısımlarımı ördüm. Bakın 1, 2, 3 diş. Şimdi arkadaşlar sadece omuzları öreceğiz. Birleştireceğiz. Önce sağ tarafın omuzunu öreceğiz. Bunun için ne yapacağız? 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Ve yine 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. Ön beden ilmek sayım kadar omuzumu ördüm. Geriye dönüyorum. Arka sırada 4 haroşa, 4 ters, 4 haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Bir diş haroşa boyunca örmüş oldum. Şimdi bunu bir diş haroşa daha öreceğim. Yani toplamda 2 diş haroşa boyunca aynı şekilde örüp ön bedenle birleştireceğim. Yine ön tarafta 4 haroşa, 4 düz ve 4 haroşa olarak 12 ilmeğimi ön tarafta ördüm. Geriye dönüyorum ve arka tarafta 4 haroşa, 4 ters, 4 haroşa olarak sıramı tamamlıyorum. Toplamda başlangıçtan itibaren saydığımızda 22 diş haroşa boyunca örmüş olduk arkadaşlar. Şuradan saydığımızda 22 diş oldu. Yaka burgu, ense burgu çalışmalarından saydığımızda da 5 diş haroşa boyunca örmüş olduk. Şimdi örgümüzün ön bedeniyle arka bedeninin omuzlarını birleştireceğiz. Örgülerimizin düz tarafı içeride, ters tarafları dışarıda olacak şekilde şöyle yan yana getiriyorum.
Ve örerek kesme tekniğiyle ön ve arka bedenin omuzlarını birleştiriyorum. 2 şişi yan yana getirdim. Bir şişten bir diğer şişten ilk ilmeklere battım ve düz örgü olarak ördüm. İlmek sağ şişimdeyken sıradaki ilk ilmekleri her 2 şişten batarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir şişe bir diğer şişe basıp düz örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 12 ilmeğimi bu şekilde örerek kesiyorum. Ön ve arka bedeni de birleştirmiş oluyorum. Evet, son 4 ilmeğim kaldı. Bir şişten bir diğer şişten batıp ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Son ilmekleri birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şu ön bedenimdeki bitiş ipim var. İlmeğimi sıktım ve düğüm atarak sabitledim. Şimdi arkadaşlar şu aşağıya ineceğiz. Hiç ipimizi kesip bağlamayacağız. Ama önce şunu bir yürütelim. Fazla olan ipimi tam bu birleştirme yerinden ilmeklerin arasına batarak tığımın yardımıyla yürütüyorum. Bitti. Şimdi şu ilmeği, son ilmeğimi tığımla beraber aşağıya yürüteceğim. Nasıl yapacağım? Geldim. İlmeğin içerisine tığımla battım. Sonra bakın haroşa dişlerimiz var. Geliyorum, batıyorum ve kaydırıyorum. Sıradakine aynı şey yapıyorum. Alttaki haroşa dişine. Battım ve kaydırdım. İpimizi bol bırakıyoruz rahat kayabilmesi için. Son kez battım ve kaydırdım. Şimdi bu ilmeği şişime aldım arkadaşlar. Ön bedenimin bir tarafı arka bedenle birleşti. Bakın ne kadar düzgün bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi arka bedendeki şu ense kısmımız var. Bu ense ilmeklerimizi örerek keseceğiz. Aşağı indirmiş olduğum ilmeği sağ şişime aldım. Yandaki ilmeği ördüm. Üzerinden geçirdim 1. Yanındakini ördüm. Üzerinden geçirdim 2. Kesiyorum 3. Kesiyorum 4. Sıkı kesmeyin arkadaşlar. Normal bollukta örün ve öyle kesin. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bir tane de ilmeği aşağı almıştık arkadaşlar. Onunla beraber tam 17 ilmek kesmiş olduk. Bakın şimdi 4 haroşa, 4 düz, 3 haroşa. Bir tane de sağ şişimde var 4 haroşa. Yine 12 ilmeğimiz var. Şimdi bu 12 ilmeğimizi diğer omuzumuzda olduğu gibi 4 haroşa, 4 düz, 4 haroşa olarak örüyorum. Bunu da 2 diş boyunca öreceğim. Şuradan saydığımızda yine 22 diş haroşaya tamamlamış olacağız. Hızlı hızlı öreyim hiç videoyu
Durdurup başlatmayayım. Arka sırada 4 haroşa, 4 ters ve 4 haroşa. Birinci dişimi ördüm. Devam ediyorum. 2 dişe tamamlayacağız. 4 haroşa, 4 düz, 4 haroşa olarak örüyorum. İpim yetmeyecek diye korkuyordum ama ipim de arttı arkadaşlar. Çok sevindim. Yine bir yumakla bir süeter çalışmış olduk. Evet, son kez 4 haroşa, 4 ilmek ters ve 4 haroşa ile beraber sıramı tamamladım. 2 diş daha örmüş oldum. Toplamda 22 diş haroşaya tamamlamış olduk. Şimdi yine aynı şeyi yapacağız. Örgülerimizin düz tarafları içeriye bakacak. Ters tarafları dışarıda olacak şekilde. Evet. Yine 2 şişi yan yana alıyorum. Ve aynı şeyin tekrarını yapıyorum. Keseceğiz. Önce ilk 2 ilmeği birlikte örüyorum ve bu ördüğüm ilmek sağ şişimde kalıyor. Sonra sırayla 2 ilmeği birlikte örüp arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde 12 ilmeğimizi kesip tamamlayalım. Süeterimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Sadece yan dikişlerimiz var. İstediğiniz figür çalışmasıyla süsleyebilirsiniz. İstediğiniz işlemeyi yapabilirsiniz. Hazır aplikeler var. Onlardan dikebilirsiniz arkadaşlar. O kadar çok şey yapabilirsiniz ki. Hiçbir şey yapmazsanız dümdüz kullanabilirsiniz. Benden çok ama çok kolay süeter modeli isteyen arkadaşlar için güzel bir çalışma oldu. Fakat harika bir kalıptır arkadaşlar. Bu kalıbı kullanarak süeterinize istediğiniz örneği uygulayabilirsiniz. Evet, son ilmeklerimi de şöyle birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şimdi şunu da keseyim. Yine aynı şeyi yapıyorum. Şu ipimi sıkıyorum. Bu kez 2 ipi birlikte bağlıyoruz. Ve yine örgümün iç tarafından tığımla yürüterek gizliyorum. Evet. İpim arttı. Nasıl sevindim anlatamam. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Sadece şu yan dikişlerimizi yapacağız. Zaten iplerimizi uzun bırakmıştık örgüye başlarken. Hemen iğneme ipimi geçireyim. Dikişi de göstereyim. Evet. Şimdi dikişimize başlayalım. Şu başlangıç ipimi iğneme aldım. Arkadaşlar önce karşılıklı birleştiriyoruz. Bir sağdan, bir soldan. Şimdi örgüye başlarken 3 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak başladık ya. Şu birer ilmeğimizi dikiş payı olarak kullanacağız.
Şimdi her iki ucu birleştirdik ve başlıyorum dikmeye. Bakın arkadaşlar, 3 ters ilmeğim vardı. Birinci ilmeği dikişime alıyorum. Geliyorum düz tarafa, aynı şeyi yapıyorum. Hep aynı sırayı takip edeceğim. O birer ilmek benim dikişe girecek olan ilmeklerim. Geliyorum karşılıklı, bir sağdan bir soldan. Böyle batarak birleştiriyorum. Bakın birleştiğinde ne oluyor? 2 düz, 2 ters, 2 düz. Kenarın düzgünlüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Amacımız buydu. Şimdi bu şekilde şu lastiğimi bir bitireyim. Hep aynı ilmeği hiza alarak dikmeye devam ediyorum. Evet, lastik örgüm bitti. Düz örgüme geldim. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi düz örgüde aynısını yapacağız. Yine aynı ilmeği hiza alacağız arkadaşlar. Bakın. Aynı ilmeği şu kenardaki bir ilmeğimiz dikiş payı olacak. Hem sağda hem solda. Bir sağdan bir soldan. Bakın görüyor musunuz ne kadar düzgün. Sanki hiç dikiş yokmuş, bütün örülmüş gibi. Bakın. Bu şekilde şu haroşa bitimine kadar arkadaşlar, şuraya kadar dikelim. Her iki ucu birleştirirken nasıl kapattığımı da göstereyim. Arkadaşlar bakın, dümdüz bir çizgi halinde diktim. Şu haroşa kısmını da göstereyim. Haroşaları da karşılıklı hiza alıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan, bir diğer taraftan haroşa dişlerine batarak, burada zaten 3 diş haroşamız var. Karşılıklı birleştirdim. Geliyorum sağlam olsun diye bir kez daha buradan batıyorum ve örgümün iç tarafında düğümleyerek sabitledim. Şöyle iğnemle yine dikiş yaptığım yerden ipimi birkaç kez yürüttüm ve fazla olan kısmı da keserek temizledim. Bakın içi bile ne kadar güzel arkadaşlar, görüyor musunuz? Evet, şimdi şu diğer tarafı da aynı şekilde dikeyim. Sonra kameramı da bir ayarlayayım. Şöyle süveterimizin son halini bir görelim. Yine harika bir kalıp oldu. Her şeyle çok güzel oldu ve biraz daha büyük süveter isteyen arkadaşlar için oldukça güzel. Bence 3 yaşa kadar rahat giyilebilir büyüklükte bir çalışma yapmış olduk. Ve sadece ipimizi bir tık kalın tutarak arkadaşlar. Evet, şimdi dikip geliyorum. Arkadaşlar diğer kenar çalışmamı da dikerek bitirdim. Hatta şöyle sade olmasını istemeyen arkadaşlar için yine küçücük böyle bir tırtıl figürü çalışması yaptım. Bence çok güzel oldu. İsterseniz hiç figür çalışması vesaire kullanmadan, isterseniz hazır aplikelerle, isterseniz anlatmış olduğum birçok figür çalışması var, herhangi biriyle ya da işleme yaparak süveterinizi farklı şeyler uygulayabilirsiniz. Daha böyle çocukların seveceği sevimli şeyler yapabilirsiniz. Son olarak size ölçü vereyim. Kocaman bir çalışma oldu arkadaşlar. Rahat 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Bakın 35 santim uzunluğumuz var. Omuzdan etek ucuna kadar. Ve
28 santimde elimiz var arkadaşlar. Biraz esniyor da bu 29, bakın hemen 29 santim oldu. 29-30 santime kadar da esneyen bir genişliğimiz var. Yani rahat 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma yaptık. Ne yaptık? Küçücük bir ip kalınlığı farkıyla beraber bu büyüklüğü elde etmiş olduk. Son olarak bakın, bir önceki çalışmamdaki süeterimin büyüklüğüyle arasında ne kadar fark var. Bu 0-1 yaş arası giyilebilecek büyüklükte. Diğeri de 1-3 yaş arası giyilebilecek büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Evet, kolay bir anlatımı daha sizler için yaptım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.